Sevgili katılımcılar merhaba. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim etkinlik webinarına hoş geldiniz. Bugünkü webinarın konusu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması. Konuğumuz ise çevre mühendisi Birsen Öztülü. Sonra sunuma geçebiliriz. Buyurun. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması bizim bugünkü webinar konumuz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat nedir? AB ekonomisini iklim krizinin etkilerinden en az etkilenecek şekilde sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir düzendir. Aynı zamanda da yeşil kaynak, yeşil ekonomiyle birlikte sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir kaynak döngüsünü oluşturmayı da hedeflemektedir. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat finansman kısmında da belirlenen yatırım planı bütçelerini görüyoruz bu kısımda. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedefimiz nedir bizim? 11 Aralık 2019 yılında açıklanan AB Yeşil Mutabakat'ta başlıca hedeflerden birisi sürdürülebilir bir gelecek, ardından dengüsel ekonomiye geçiş planı oluşturmaktadır. Aynı zamanda da bu eylem planı kapsamında da 2030 yılı ve 2050 yıllar için iklim hedeflerini kapsamaktadır. Yapılan bu anlaşma ile sera gazı salınımını sıfıra indirmek, biyoçeşitliliğimizi arttırmak, küresel iklim krizinin tedavi edilmesini amaçlayan hususları kapsamaktadır. Takip eden 20 yıl içerisinde de karbonun sıfırlanması, yani nötr hale getirilmesi aslında bu eylem planının temel konusu olarak yer almaktadır. AB Yeşil Mutabakat Standartizasyon ve Sertifikasyon Sistemini de inceleyecek olursak eğer, ürünün sahip olduğu karbon oranına göre fiyatlandırılmasını görüyoruz. Sınırda karbon vergisi olarak yer alıyor. Yeşil enerji sertifikası, temiz ürün sertifikası, bankaların sağlayacağı krediler, finansmana erişim riskleri, kamu projeleri, geri dönüştürülmüş veya dengüsel ekonomiyi ön plana çıkaran maddelerin eklenmesi, aynı zamanda yeşil mutabakat çerçevesinde karbon ayak izini minimuma indirmek üzere de yöntem ve tedbirler uygulanmaktadır. Bahsettiğimiz üzere sınırda karbon vergisi bu kapsamda devreye giriyor. Yeşil mutabakat stratejilerini inceleyecek olursak eğer, daha akıllı, daha sürdürülebilir ulaşıma yatırım yapmak, daha yeşil bir sanayi için çabalamak, çevre kirliliğini yok etmek, herkes için adil bir geçiş sağlamak, yeşil projeleri finanse etmek, evlerimizi enerji tasarrufu hale getirmek, yeşil dönüşüme küresel olarak öncü olmak, tarladan sofraya gıda güvenliği stratejisini uygulamak, doğamızı korumak, yeşil enerjiyi teşvik etmek. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat öncelikli alanlarımızı zaten az önce incelemiştik. Bu slaytı geçebiliriz. Temiz enerji dönüşümünü inceleyecek olursak eğer, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar en az %55 oranında azaltmak hedefimiz. Bununla birlikte daha yüksek yenilenebilir enerji ve daha fazla enerji verimliliğini gerektiriyor bize. Sürdürülebilir akıllı ulaşım. Bu kapsamda da araçları şarj etmek için ihtiyaç duyulan altyapının hazırlanmasını desteklemekte. 2026'dan itibaren karayolu taşımacılığı, emisyon ticareti, kirliliğe bir fiyat koyma, daha temiz yakıt kullanımını teşvik etme ve daha temiz teknolojilere yeniden yatırım yapma kapsamına girecektir. Tarladan sofraya stratejisini inceleyecek olursak eğer, sürdürülebilir gıda üretimi, gıda güvenliği, gıda israfı ve gıda atıklarının azaltılmasına dayanmaktadır. Biyoçeşitlilik stratejisini, bu karbondioksit emilimini artıracak ve çevremizi iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı bir hale getirecektir. Hedefi budur. Daha yeşil yaşam tarzı, evlerimizi ve binalarımızı yenilemek, enerji tasarrufu sağlayacak, aşırı sıcak veya soğuğa karşı bizlere koruma sağlayacaktır. Üçüncü sanayi devrimine öncülük etmek, enerji, ulaşım, inşaat gibi sektörlerde etki yaratacak ve Avrupa genelinde sürdürülebilir, yerel ve iyi ücretli işler ve istihdam yaratılmasına yararlı
olacaktır. Bu kapsamda önemli kavramlarımıza değinmek istiyorum ben. Fit for 55, sınırda karbon düzenleme mekanizması, döngüsel ekonomi eylem planı, emisyon ticaret sistemi ve son kısımda da finansman yer alıyor. Fit for 55 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Fit for 55 nedir? 2030'un sonuna dek AB'nin sera gazı emisyonunu 1990'lı yıllara göre en az %55 azaltmak amacıyla iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarında bir dizi yasal düzenleme içeren yasa paketi olarak yayınlanmıştır. Bu şekilde de bir görselimiz yer alıyor. 2030 iklim hedeflerinin yer aldığı, az önce de bahsettiğimiz gibi karbon emisyonları, geri dönüştürülebilir enerjiler, karbonla ilgili mekanik sistemler yer alıyor aynı zamanda. Sınırda karbon düzenleme mekanizması nedir? Sınırda karbon düzenleme mekanizması, karbon kaçağını önlemek, sera gazı emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış bir düzenlemedir. Bu düzenleme içinde AB sınırları içerisinde üretilen ürünler için söz konusu olan karbon maliyetlerine eşdeğer bir maliyetin ithal edilen ürünlere de uygulanmasına yönelik bir sistemin oluşturulması esas alınmaktadır. Sınırda karbon vergisi ödeyecek miyim? Sorusu aslında herkesin kafasında şu an. Hani sektörel sanayici olarak düşünürsek eğer, hani ben de bir fabrikada çalışıyorum. Hani bizim yönetimin de aslında kafasında olan bir soru, bir problem bu. Sınırda karbon vergisi ödeyecek sektörler, öncelikli 5 sektörümüz var bizim. Demir, çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektrik. Bu sınırda karbon düzenleme mekanizmasının uygulama zaman çizelgesi var. 2023 ve 2026 yılları arasında zaman çizelgesi olarak tanımlanmış, bir geçiş dönemi olarak belirlenmiştir. Geçiş dönemi içerisinde 3'er aylık dönemler için yetkilendirilmiş beyan sahipleri tarafından hazırlanması açıklanmıştır. Bu 3 aylık dönemler Ocak, Şubat, Mart, yılın 3-4 dönemine bölünmüş 3'er aylık periyotlar. Raporda olması gereken bilgiler de ilgili beyan döneminde ithal edilen her bir mal tipi bazında ton cinsinden toplam miktarın belirlenmesi, gerçek gömülü emisyonların belirlenmesi, dolaylı emisyonların belirlenmesi, sera gazı emisyonları ile ilişkili üretildiği ülkede ödenen karbon fiyatı, ürünlerin sera gazı emisyonlarına dair hesaplanmaları yapılması gerekmektedir. Bunu anlatmakta bize burada. Ardından 2026 yılından sonrasını bizlere anlatıyor bu slide. Çünkü geçiş dönemi bitti, artık uygulama dönemine geçiyoruz. İthalatın tamamlandığı yıla müteakip takvim yılının 31 Mayıs tarihine kadar sınırda karbon düzenleme mekanizması yetkili otoritesine bu beyan sunulacaktır. Bir önceki yıl ithal edilen her bir mal tipi bazında ton cinsinden toplam mal miktarı, takvim yılında ithal edilen her bir mal miktarı, malın miktarına karşılık sera gazı emisyon miktarı. Bu da ton karbondioksit cinsinden sunulacaktır. Ardından da ithal edilen malın toplam sera gazı emisyon miktarına tekabül eden sınırda karbon düzenleme mekanizması sertifikaları beyanında sunulacaktır. Bu 3 aylık periyotlarda biz yine neler yapacağız? Toplam mal miktarının ton cinsinden belirlenmesi, daha sonra gömülü emisyonlarının belirlenmesi, ton karbondioksit şeklinde, toplam karbondioksit emisyonunun da en az %80'i kadar sınırda karbon düzenleme mekanizması sertifikasının alınması. Bize bunları anlatıyor zaman çizelgesi. Önemli kavramlardan bir tanesi de döngüsel ekonomi eylem planı. Al yap tüket at şekline dayalı doğrusal ekonomi modeline karşılık olarak karşımıza çıkan döngüsel ekonomi atık yönetimini yanı sıra verimli ve kaynak kullanımını ifade etmektedir. Aynı zamanda da sürdürülebilirliği desteklemektedir. Zaten temelinde de sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü analizi, karbon ayak izi, su ayak izi gibi unsurlar yer almaktadır.
Anahtar kelimelerimizden zaten bahsedecek olursak bu sunumda emisyon, ticaret, ekonomi, finans, ihracat, ithalat, teknoloji, iklim değişikliği, küresel ısınma. Aslında hepsi bu anahtar kelimeler üzerine kurulmuş oluyor bu sistemleri. Bu kapsamda IREC sertifikamız var. Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası. Bu sertifika nedir? International REC Standard Foundation tarafından dünyanın herhangi bir ülkesinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin kaynağını izlemek ve tüketimini kanıtlamak için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Bu standart. Zaten bu sertifikaları hazırlayan sürdürülebilir şirketleri var. Size zaten bu sertifikayı almak istediğinizi belirttiğiniz zaman hani detaylı bilgiyi, karbon hesaplamalarını, kaynaklarınızın enerji kaynaklarını izlemeyi, tüketmeyi size bütün hesaplamaları zaten kendileri anlatıyorlar. Hani sizi yönlendiriyorlar bu kapsamda firmaları. AB ve Türkiye risk fırsatları ben incelemek istedim aslında. AB 2020 yılında 7 milyar dolar ile ihracatımızın %41 oranında pay almakta olup toplam ihracatımızı ilk sırada yer almaktadır. Yani bu kapsamda Türkiye en çok yabancı yatırım AB'den almakta ve Türkiye'nin en büyük ve önemli yatırım kaynağını da AB oluşturmaktadır. O yüzden biz AB'nin 5. büyük ticaret ortağı ve önemli bir ihracat pazarı Türkiye. Türkiye'de bu kapsamda ne yapmalı? AB Yeşil Mutabakatı'nı düşük ekonomiye geçiş için bir fırsat olarak görmelidir, değerlendirmelidir. Eğer iyileştirme, uyum çalışmaları yapılmadığı takdirde Türkiye ihracatta pazar kaybı yaşayabilir. Her şekilde, her anlamda uyum sürecini tamamlaması gerekiyordur bu standarda göre. Hangi sektörlerde önemli, etkili değinecek olursak eğer karbon, Çevre Bakanlığı İR tebliği kapsamında zorunlu sektörlerimiz zaten bizim alüminyum, demir, çelik, çimento, kağıt, selüloz üretimi, bunları az önce incelemiştik. Yeşil Mutabakat sınırda karbon vergisi zorunlu sektörlerimizi de incelemiştik. Çimento, gübre, elektrik, alüminyum, demir, çelik. Yeşil Mutabakat döngüsel eylem planı kapsamında karbon hesabı yapacak sektörlerde gıda, su, besin maddeleri. Biz mesela döngüsel ekonomi eylem planı kapsamındayız. Hani tamamen şu an gönüllü olarak aslında biz bu işi yapıyoruz, hani fabrika olarak, gıda fabrikası olduğumuz için. Elektrikli elektronik eşyalar, ambalaj ve plastik, tekstil, pil, akümülatörler, yapı malzemeleri olarak 3 sınıfta bu şekilde değerlendirilmektedir. Özetle neden karbon ayak izimizi hesaplamalıyız? Çünkü yasal zorunluluk, emisyon ticaret sistemi kapsamındayım, yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenleme kapsamındayım, gönüllü zorunluluk, döngüsel eylem planı kapsamındayım, müşteri isteği, ülke ve AB'nin aynı zamanda gönüllü zorunlulukta tuttuğu bir program, sosyal sorumluluk, pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de karbon piyasasını inceleyecek olursak eğer karbon piyasalarında Türkiye işlem gören sertifikaların geliştirildiği projelere 2005 yılından bu yana ev sahipliği yapmaktadır. Bu da Türkiye'nin ileri dönemde karbon piyasalarına katılım açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Mevcut durumumuzda ülkemizde gönüllü karbon piyasasında işlem gören 308 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerden 20 yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde sera gazı emisyon azaltımı gerçekleşmesi beklenmektedir. Peki Türkiye iş dünyası ne yapmalı? AB'nin karbon ile ilgili düzenlemelerine hazırlık yapmalıdır. Özellikle AB pazarına ihracat yapan ya da firmalara ham madde girdisi sağlayan tedarikçiler, şirketin kurumsal karbon ayak izinin ölçülmesi ve düzenli olarak raporlanması için sistem oluşturulması, şirket için karbon muhasebe sistemi tasarlanmalı ve karbon vergisinin oluşturabileceği maliyetler ortaya çıkarılmalıdır. Son olarak da yeni tesis ve makine yatırımları karbon salınım oranları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Benim sizlere webinar sunumum bu şekilde. Teşekkür ederim.
Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. İlk webinar sunumum olduğu için biraz da heyecanlıyım. Umarım sizler için yararlı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çevre mühendisi hocamız Birsen Öztülü'ye bu değerli sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Ben hocam. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sorular varsa alabiliriz. Evet. Hazır hocamızı bulmuşken güzel bir konu. Çağdaş hocam, sizin bir sorunuz var mı? Sorular gelesiye kadar. Benim sorumun ötesinde ben birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi Birsen çok güzel bir sunum yaptı. Çok teşekkür ediyoruz ona. Birçok kavramdan bahsetti. Evet. Yani iklim değişikliğiyle başladı. Daha sonra tabiri yerindeyse Türkiye'nin ihracatına bağlandı en sonunda anlatılan konu. Ee, Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Aslında bu süreçlerin tamamında bu sınırda karbon vergisine takılmamak için, yani az önce bir senin dediği gibi ihracattaki pazar payını kaybetmemek için teknolojik Ar-Ge'ye ve yatırımlara ihtiyaç var. Aslında şu anda bence bu üniversite sanayi işbirlikleri için de çok büyük bir fırsat. Üniversitenin içerisinde gerçekten bu öncelikli sektörlerin içerisinde tamamında işte bizim temiz üretim adı verdiğimiz bu enerji de olabilir, ürünün kendisi de olabilir. Bu bağlamda, bu konuların kapsamında üniversitelerle özel sektörün bir araya gelmesi lazım. Hatta biliyorsunuz bunu Sanayi Bakanlığı imzaladı. Bu Ar-Ge'lerin, belki de ÜRGE'lerin, ürün geliştirmelerin de Sanayi Bakanlığı'ndan da hızlı bir destek almasının yolu bulunmalı gerekli diye düşünüyorum. Aksi takdirde sanayi zayıflayacak durduk yerde. Çünkü bu iklim değişikliği mücadele için bir anda konan vergiler. Gökyüzünden geldi bu vergi sistemi. Hocam bu konuda teknoparkları da harekete geçirmek gerekir değil mi? Kesinlikle, yani üniversite dediğim tabii üniversitenin tüm organları birlikte. Bu Teknoloji Transfer Ofisi, teknoparklar ve bunun ikisinin aracılığıyla, bu iki organın aracılığıyla akademik hocaların tamamının neredeyse tamamı girebiliyor bu işlerin içine. Çünkü tarımsal üretimler var, gıda var, enerji üretimleri var, madenler var, malzeme var. Bunların iktisadi kısımları, finansal uzmanlıkları var. Uluslararası hukuk devreye giriyor. Yani hukukçulara ihtiyaç var bu arada. Gerçekten o mevzuatın içerisinde boğulmamak için tam bir ekip işi olması gerekir ki üniversite bunun için çok güzel bir ortam sunuyor aslında sanayicilere. İşte az önce dediğim o hızlı desteklerin sağlanmasını, hızlı kelimesini söyleyeyim. Maalesef prosedürler çok yavaş ilerliyor ülkemizde. Yani Sanayi Bakanlığı'nın bu konularda çok daha hızlı değerlendirmelerini, çok daha hızlı bütçe çıkışlarını yapması gerekir ki bizler de üniversitelerden sanayiye bu bilgiyi, elimizdeki teknolojiyi akıtalım ki en nihayetinde kendi ekonomimiz, kendi üretimimiz olumsuz etkilenecek. Yani o her işletmenin altından yüzlerce, bazen binlerce aile ekmek yiyor çünkü. Bu firmaların zayıflamaması lazım. İşin öbür ucuna gidiyorsunuz. İklim değişikliği anlatarak başladık. Bir anda bu tarafta işsiz kalma potansiyeli altına giren aileleri görüyorsunuz. Aranın bence çok çok iyi anlaşılması ve organize edilmesi lazım. Bu yüzden zaten bir sene verdim bu konuyu. Ne olduğunu iyi anlayalım ki bizler de o konuda daha hızlı, daha doğru adımlar atabilirim. Benim Hocam ekleyeceklerim bu şekilde. böylece sizin de dediğiniz gibi böylece aslında bu teknoparklar yoluyla geliştirilecek projeler, ürünler yoluyla doğrusal ekonomiden döngüsel Tabii, ekonomiye de daha hızlı geçebiliriz belki. kesinlikle. Tabii yani eco-friendly, yani yeşil bir hayata geçelim. Yani yeşil kelimesi biraz şey ama artık tamamen oraya doğru yol alacağız. Almak zorundayız. Aksi takdirde ekonomik olarak kayıp yaşayacağız. Bu dünya hepimizin değil mi hocam? Gideceğimiz başka Evet. dünya da yok. Mars da Yok. yok. Dolayısıyla Ay'a bile gidemiyoruz. Bırakın dünyayı daha. yaşanabilir hale getirmek zorundayız değil mi Çağdaş hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Bütün çabamız bu yönde zaten. Çok teşekkür ederiz Çağdaş hocamıza değerli bilgileri için. Sağ olsun, var olsun. Başka sorusu olan var mı sevgili katılımcılar? Evet, bir soru geldi. Ekolojik bakış son dönemlerde gereken ciddiyet ve ilgiyi aldı. Anahtar kelimeleriniz arasında.
politika kelimesini de görmek isterdim demiş Evet. Fuat. Politika. Evet. Doğru, politika zaten bu bakanlığın işi zaten. Hani bu zaten bir politika olarak bu iş başladı. İşte devamının gelmesi lazım ama. Evet. Başka sorumuz var mı? Şimdi sorular gelesiye kadar ben bir soru sorayım Birsen hocama. Şimdi bildiğimiz üzere ilk sanayi devrimi 1750'li yıllarda İngiltere'de başladı. Hı Ondan hı. sonra birinci sanayi devrimi, ikinci, üçüncü, hatta dördüncü sanayi devrimini de nedir? Gelişmiş ülkeler yaşıyor. Ama yani 250 yıldır sanayileşen ülkeler, gelişmiş ülkeler aslında çevreyi, sera gazı emisyonları, karbon gazları yoluyla en çok kirleten de gelişmiş ülkeler aslında. Şimdi son Evet. yıllarda bakıyoruz, yükselen ekonomiler var. Çin Halk Cumhuriyeti gibi hızlı büyüyen, Hı hı. Hindistan gibi yükselen ekonomiler var. Bunların da enerji ihtiyaçları arttıkça daha fazla üretim yapıyorlar. Çevreyi de bildiğiniz üzere daha çok kirletiyorlar. Ben diyorum ki acaba çevreyi bu kadar kirleten gelişmiş ülkeler olsun, Çin Halk Cumhuriyeti gibi yükselen ekonomiler olsun. Yani karbon maliyetlerine gerektiği kadar katılabiliyorlar mı Birsen hocam? Ödüyorlar mı bu Ee, vergileri? Nasıl oluyor? Şimdi mesela şey gözlemliyorum. Sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi mesela sosyal medyada sürekli şeyleri görüyoruz. Büyük şirketlerin çevre konusunda sürekli yatırımlar yaptığını. Aslında şu an kirlettiği dünyayı bir şekilde de hani temizlediğine dair bildirimler yapıyor aslında sosyal medyada. Özellikle LinkedIn üzerinden çok hani ben rastlıyorum, görüyorum böyle büyük firmaları, hani otomotiv firmaları olsun, demir çelik enerji firmaları da aynı şekilde. Karbon kısmına şu an aslında herkesin aklında bir soru bu. Çünkü bir geçiş dönemi bıraktıkları için hani kimse bu kapsamda ne yapacağını bilmiyor. Mesela bizim şirketin bir grup kısmı var. Grup şirket, maden tarafı. Hani onlara da aynı şekilde biz bu karbon vergisi sorusunu sorduğumuz zaman da kendileri de yanıtsız bırakıyorlar. Hani şu an herkesin aklında bir soru, hani ve kimse farkında olmadan hani bir muhasebe tarafından bir hani sistem oluşturulmaya çalışılıyor karbon vergisi kapsamında. Bence tam olarak verginin uygulandığını ben düşünmüyorum. Hani yaptırımların da aynı şekilde bir geçiş dönemi içerisinde olacağımız için 2023 ve 2026 yılları arasında 2026 yılından sonra belki 2030'la birlikte hani bir yaptırımla birlikte vergilerin ödeneceğini aslında ben düşünüyorum. Yani bu şekilde aktarabilirim sizlere. Teşekkürler. Sorusu olan arkadaşımız var mı sevgili değerli katılımcılar? Sanırım son bir soru var galiba. Sizin soruyu istersen okuyabilirsin Vesile'cim. Soruyu. Ee, Bu noktada size sorum, bu hantal sistemin durumun ciddiyetine karşın tepki veya hızını arttıracak çözüm yolları sizce nelerdir? Ülkemiz nezdinde soruyorum. Siz bütün değerli hocalarıma soruyorum. Fuat Temiz sormuş. Teşekkür ediyoruz sorusu için. Belki kısa bir cevap alabiliriz. Ne yazık ki kısa olmak zorunda. Bu ancak Süremiz var politik ama. olacaktı. Yani işte bizlerin yaptığı çalışmaları kurumlara raporladığımızda bu tezleri, çalışmaları durumun ciddiyetini onlara rakamlarla ve bilimsel gerçeklerle ortaya koyduğumuzda belki motivasyonlarını arttırabiliriz bakanlıkların. Üniversite olarak yapabileceğimiz en iyi şey bu. Evet. Karar mercileri biz değiliz çünkü. Ama hocam bize de düşenler var. Biz de artık yeşil düşünmeye çalışmalıyız Aynen insanlar bize düşen olarak, rakamları değil onlara mi? göstermek, başımıza gelecekleri ya da gelenleri. Ben Evet, teşekkür ediyorum Birsen Hocama. Çok güzel bir Ben de teşekkür sunumdu. ediyorum. Çağdaş Hocam, size de teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. evet, ben de hem Birsen hocama ve Çağdaş hocama, Vesile hocama da çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki webinarda görüşmek Evet. üzere sevgili katılımcılar. Hoşça kalın, Hoşça mutlu kalın. kalın, Teşekkürler sağlıklı hocam. kalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.